Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde XP ihtiyacımızı büyük oranda karşılayan Monster Stone itemini işleyeceğiz. Monster Stone'u bir önceki XP nasıl kasılır videomuzda kısaca anlatmıştım. Şimdi detaylarına değineceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Monster Stone oyun içerisindeki kesimi en kolay ve en çok XP aldığımız moblardan oluşan bir zindandır. Skill bar'a koyarak basıyoruz. Girmek istemezseniz ortadaki Receive XP diyerek bir miktar XP karşılığında itemi doğrudan kullanabilirsiniz. Ben tavsiye etmem çünkü XP'yi az veriyor. Girmek için Enter'a basıyoruz. Zindanın içindeki mob sayısı her seviye aralığında değişir. Düşük seviyelerde MS girildiği zaman çok daha fazla mob olur ve bu bizim hızlı seviye atlayabilmemiz için gerçekten çok verimli bir durum. MS sadece XP ihtiyacımızı karşılamaz. Ayrıca son boss'tan takı düşürme ihtimaliniz de bulunduğundan daha fazla verim alabileceğimiz bir itemdir. Detaylarına az sonra değineceğim. MS giriş yaptığımızda 2 tane gate ve 3 NPC bizi karşılıyor. Burada potçu, sunduriyes ve buffçı var. Kesmesi kolay olduğundan buradan buff almaya pek ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. İhtiyaç olursa NPC'ler videomuzda anlattığım gibi buffları temin edebilirsiniz. Burada mage ve priest için ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü int priest ya da mage oynadığınızda hasarınız çok düşük kalıyor. Bunu da tolere edebilmek için içerideki buffçı size %80 hasar artışı vermektedir. Eğer mage ya da int priest oynuyorsanız bu atak buff'ını muhakkak almanızı tavsiye ederim. Madenden elde edebiliriz. Kendi seviyemiz aralığındaki tüm moblardan drop olarak düşer. Ayrıca Achieve sistemi üzerinden de MS'yi ödül olarak alabiliriz. Achieve de ayrıca anlatacağım bir konu ancak kısaca bahsedelim. Achieve bizden birkaç görevi yerine getirmemizi isteyip tamamlayınca ödül veren bir sistem. Bu ödül ismimizin yanında duran bir unvan, MS, kanat ya da bir özellik olabilir. Özetleyecek olursak madenden, moblardan ayrıca bu sistem üzerinden Monster Stone temin edebiliriz. MS'nin en sonunda kesilebileceğimiz bir boss mevcut. Bu boss ihtimal dahilinde takı atar. Attığı takılar değerli ya da çöp olabilir. Yine de çöp takı dahi olsa işimize yarayacağını unutmayın. Sadece lafın gelişi olarak kullanılmayan takılar olduğu için çöp diyoruz. Bu takıları Moradin haritasında bulunan Narki isimli NPC giderek kırdırır. Karşılığında toz alırız. Tozu rastgele bir sayıda atar. Spellstone Powder isimli bu toz tüm karakterlerin skill'lerini açmak için kullanıldığı ortak bir itemdir. Karakterlerden ve skill'lerden önceki videolarda bahsetmiştim. Örneğin Price karakterinin 70. seviyede açılan toplu atak kırma yani Subside yeteneğini açabilmesi için 70 puan vermesi yeterli değildir. Ayrıca kendi skill'lerini açtırdığı görevciye giderek 5 tane Spellstone Powder götürmesi gerekir. Bunu yaptıktan sonra skill'i kullanmaya başlayabilir. Her job'un skill'i açtırdığı NPC farklıdır. Bu tozu takı kırdırarak ya da pazardan satın alarak temin edebilirsiniz. Bir de parantez açmak gerekirse bazı takılar koyu renkli gözükür. Buna silik takı da denir. Bu tarz takılar takıldığında trade edilemez hale gelir. Sadece takı değil, bu tarz birçok item de mevcut. Tekrar satışa sunulabilmesi için oyun içi mağazadan bir item satın alıyoruz ve bununla birlikte takıyı eski haline çevirmemiz gerekiyor. Ardından tekrar satış yapabiliriz. Çöp takıları anladığımıza göre şimdi içeride atan değerli takılarla ne yapacağımızı kısaca bahsedelim. Boss'un bize attığı takılar old olarak gelir. Diyelim ki Opal Earring isimli bir takı var. Bu takının Old Opal Earring versiyonunu bize atar. Old takının normal takıdan farkı artı 0 özellikleriyle gelmesi ve artı basılamamasıdır. Bunu önce normale çevirip sonradan aynı 3 takıyı birleştirerek bir seviye atlatabiliriz. Yani artı 1 yapmak için 3 tane artı 0 takıya ihtiyacımız var. Artı basmak %100'dür. Yanma ihtimali yok. Ancak Old takıyı normal takıya çevirmek maalesef düşük bir ihtimaldir. Kumar oynamak istemiyorsanız bu takıları doğrudan satabilir ya da aynı takıdan 3 tane toplayarak normali çevirmeyi deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için Moradin'daki Jeweler Jewel isimli NPC'yi kullanıyoruz. Nasıl yapılacağını en üst kısımda bulunan butonu tıklayarak görebiliriz. Karşımıza gelen ekranda sırayla Open, ileri, 3. sıradaki Accessory Jewel ve Accessorize butonlarına tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda bizden ne istediği yazıyor. 3 tane Old takı, 5 tane Nest Scrap,
50 tane Scrap of Steel ve bir tane Soft Stone istiyor. Çevirmek için ise alttan ikinci butonu, sonrasında Yes I Ask isimli üstteki butonu tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrana takıları ve materyalleri koyduktan sonra Combination diyerek basıyoruz. Yanarsa kanat siyah oluyor ve koyduğumuz itemler kayboluyor. Geçerse takı üstümüze geliyor ve takıcının etrafına çıkan kanat beyaz oluyor. Gelen takı artı 0 ve düz olarak gelir. Çevirme işlemi bu kadar. Soft Stone, Nest Scrap ve Scrap of Steel itemlerini nasıl elde edeceğimizi de izah edeyim. Soft Stone'u takı çevirme yaptığımız NPC'den satın alıyoruz. Üçüncü butona tıklayarak 1M yani 1 milyon coin karşılığında temin edebiliriz. Nest Scrap %100 ihtimalle sondaki boss'tan bir tane düşer. Scrap of Steel ise yine %100 ihtimalle içerideki normal moblardan düşer. Monster Stone'u enine boyuna konuştuk. Şimdi içeriye girelim ve hızlıca neler olduğunu ve nasıl kesildiklerini görelim. Görüldüğü üzere benim karakterimin de gücüne bağlı olarak çok kolay şekilde kesildiğini ve mobların çok az vurduğunu görebilirsiniz. İtemsiz de olsanız aman aman vurmayacaklarını bilin. Kesmesi genellikle kolay olacaktır. Buraları aynı şekilde tekrar ettiğim için hızlandırıyorum. Sizin level'ınız kaçsa ona göre bir zindana atacaktır. Yani bundan farklı gözükebilir ancak mantığında hiçbir fark bulunmaz. Son boss'u da kestikten sonra sayaç durur ve 15 saniyeden geriye saymaya başlar. Beklerseniz otomatik olarak atar ancak ton atıp gate'den de ışınlanabilirsiniz. Monster Stone'u tüm detaylarıyla anlattım. XP ve para kasabilmek için güzel bir araç. Kendi seviyemizdeki mobları keserek bol bol MS kasabilir. XP'mize XP, paramıza para katabiliriz. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 8. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.